kültür mantarı yetiştirilen bir seradayız şu anda. Şimdi mantarlar gördüğünüz gibi hasat durumuna gelmiş. Yaklaşık 2-3 gün sonra hasat etmeye başlayacağız biz bu ürünleri. Raf ömrü çok kısa olduğu için bugün toplandı, bugün toptancıya verilmesi lazım. Mantarın esasında biraz daha protein değeri, küçük mantarla büyük mantarda aynı protein miktarı var. Çok ilgi duyan oluyor. Evet. Hemen bir anda zengin olayım diyen çok arkadaş oluyor, çok insan oluyor. Evet. Telefon açan da oluyor. Topraklı kısmını kesiyoruz. Evet. Biraz da temiz dursun diye. Evet. Şimdi aslında bunun şurada bir mantar var. Bunu gözümüze kestirdik. Şöyle hafiften yatırdık ve yan çevirdik. Çok kolay çıktı. Tereyağından kıl çeker gibi çıkardık. Bu topraklı kısmını böyle kestik. Evet dostlar, hepinize selamlar. Bugün mantar serasına geldik. Bir kültür mantarı yetiştirilen bir seradayız. Kültür mantarı nedir, ne değildir? Onunla ilgili bilgi alacağız. Mantar toplayacağız. Hepinize iyi seyirler. Evet dostlar, şu anda mantar serasına geldik. Kültür mantarı yetiştirilen bir seradayız şu anda. Şimdi mantarlar gördüğünüz gibi hasat durumuna gelmiş. Şu an hasat yapılıyor. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Raip Demiroğlu, Konyalıyım. Evet. Konya'da kültür mantar üretiyorum. Yaklaşık 2-3 gün sonra hasat etmeye başlayacağız biz bu ürünleri. Şöyle söyleyeyim, kültür mantarı yetiştirirken dikkat edilecek hususlar nelerdir diye soracak olursak, bir kere çok ince işçilik gerektiriyor. Evet. İnce işçilik gerektiriyor. Hijyen çok önemli. Giriş çıkışlarda mutlaka dezenfekte edilmesi lazım. Ayaklar, binanın giriş tarafına mutlaka bir paspas serilmesi lazım. Kireç olur, alçı olur. Onun haricinde birkaç aşaması var. Şu gördüğünüz kompostun iki kısımdan oluşuyor. Birincisi bu buğday sapından yapılıyor. Bir buğday sapı, iki göl toprağı aşaması. Evet. Biz bunları hazır alıyoruz. Üzerine toprağı seriyoruz. Fakat toprağı dezenfekte ediyoruz. Evet. Dezenfekte etmeden devam etmiyor. Dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte ettikten sonra çeşitli ilaçlarımız var. Onları atıyoruz ve daha sonra iklimlendirme için bekliyoruz. Bu toprağı iyileştirdikten sonra buna kompost diyorsunuz galiba. Aynen, kompost. Peki ne kadar zamanda hasata geliyor? İçeriye şu kompostu koyduktan sonra 40. gün hasat edimi başlar. 40. Evet. gün. Evet. 40 gün sonra hasat edimi başlar. Çok da uzun bir zaman değil sanki. Uzun değil ama hasat zamanı şöyle: 3 gün içerisinde biz bu mantarların tamamını toplayacağız, bakımını yapacağız. Bir hafta sonra aynı şekilde bu gene olacak. Yani ikinci hasat gibi, ikinci flaş diyoruz biz buna. Anladım. Biçer döverin ikinci defa girdiğini düşünün bir tarlaya. Yani bunu topladıktan sonra kalan gövdeden tekrardan mantar oluyor. Hayır, gövdeden değil. Mantarı şöyle söyleyeyim. Mantarı şunu alıp sapıyla birlikte topluyoruz. Evet. Topladıktan sonra yüzeyde sadece toprak kalacak. Hı hı. Sadece toprak kalacak. Mantara dair ne varsa hepsini toprak yüzeyinden toplayacağız. Topraktan yeniden çıkıyor yani. Aynen. Alttan tekrar bir daha çıkacak. Biz buradan 3 hasat alacağız. 3 hasat. 3 defa. Aynen. Birinci ve ikinci hasatlar daha yoğun gelir. Üçüncü hasat bir nebze diğerlerine göre biraz daha az gelir. Peki burası kaç metrekarelik bir yer? Burası 113 metrekare bir yer. Yani 113 metrekare olan bir yerden her bir hasatı dikkat alırsak toplam 3 hasat oluyor dedin. Aynen. Toplam ne kadar ürün alınabilir? Aşağı yukarı ortalama. 4 tona yakın alırız. Her bir şeyden mi, üründen mi? Hayır. Şöyle söyleyeyim. Birinci hasattan 2 tona yakın alırız. Birinci hasattan. Evet. İkinci hasattan 1 tonu biraz geçer. Kalanı da üçüncü hasattan alırız. Evet. Üçüncü hasat biraz daha az olur. Ondan sonra da odayı boşaltıp tekrar
doluma geçilir. Şu anda bu hasata gelmiş. Bunu mesela şu an toplayacak olursak nelere dikkat ederek toplamamız lazım? Şu mantarı alıp direkt yukarı kaldırdığınız zaman toprakla birlikte kalkar. Oradan bir daha mantar gelmez. Mantar toplarken birincisi hafif yan yatırıp çevireceksiniz. Toprak gelmiyor. Fakat aynen. Bıçakla kesme yok yani ilk başta. İlk başta bıçakla kesmek yok. Ondan sonraki kısım bıçakla kesip kasamıza koymak. Değilse mantarı olduğu gibi tutup kaldırırsak şu komposta kadar olan kısmıyla toprakla birlikte gelir ve ikinci hasadı alamayız. Anladım. O da sonraki ürünleri etkiler yani. Etkiler. Aynen. Evet. Etkiler. Yani peki mantar üretiminin en sıkıntılı tarafı nedir yani? Neye dikkat etmek lazım? Türkiye'de en sıkıntılı tarafı pazarlama. Öyle mi? Aynen. En sıkıntı tarafı pazarlama. Yani o kadar bir şekilde üretilir, bir şekilde toplanır. Emek gösterildi, ürün çıkar. Türkiye'de daha ziyade aile işletmesi şeklinde de gidiyor. Eşi, çoluğu, çocuğu, komşusu. Bu işin merkezi Korkuteli. Orada o şekilde gidiyor. Burada da hakeza öyle. Ama pazarlama kısmına gelince orada şartlar değişiyor artık. Raf ömrü çok kısa olduğu için bugün toplandı, bugün toptancıya verilmesi lazım. Her üreticinin bir soğuk hava deposu yok. Bir hafta 10 gün bekleyebilecek zamanı yok. Ürettiği zaman aynı gün vermesi lazım ki bozulmadan yüksek fiyattan piyasaya sunabilsin. Fiyatlar değişiyor herhalde. Fiyatlar günlük değişiyor. Piyasadaki mantara göre. Mantar piyasası çok hareketli. Ürün arzına göre değişiyor. Ürün arzına göre değişiyor. Sabit bir fiyat yok. Evet. Ama son zamanlarda biraz kımıldama oldu fiyatta. Yani peki mantar yetiştirmenin bir mevsimi dönemi var mı? Yani yazın mesela oluyor mu? Kışın mı yapmak lazım? Sonbaharda mı yapmak lazım? Şöyle mantarın mevsimi yok. Fakat iki bayram arasında yetiştirdiğiniz mantarın pazarlaması biraz sıkıntılı olur. Çünkü Kurban Bayramı'nda millet mantar almaz. Anladım. Mantar almaz. Çok sıcak mevsimlerde elektrik giderleri fazla olur. Özellikle sıcak mevsimlerde iki bayram arası dediğimiz zamanlarda biraz daha üretici ara verir. Evet. Girdi maliyetlerini biraz daha azaltmak için. Şimdi burada ben gördüğüm kadarıyla toplam 4 raftan oluşuyor. Evet. 4. Yani bunun böyle standardı böyle midir? Yoksa yani kurulan seranın büyüklüğüne göre mi? Kurulan seraya göre değişir. Bunun 6 kat olanı da var. Öyle mi? Tabii 6 kat odanın büyüklüğüne göre, metrekareye göre. Tabii o zaman da havalandırmalar değişiyor. Daha büyük havalandırmalar kullanılıyor. Daha büyük klimalar kullanılıyor. Evet. Şu gördüğünüz bölmede oksijen verdiğimiz havalandırma kapaklarının ağzı poşetleri. Buradan oksijen veriyoruz, temiz havayı veriyoruz. Soğutmamız klimayla. Evet. Değilse kompostun iç sıcaklığı ilk getirdiğimizde 30 derecenin üstünü aşarsa mantarın tohumuna misel deniyor da miseller zarar görür, bir daha çıkmaz. O yüzden klima çok önemli. Derece 30 dereceyi aştığı zaman sıkıntı başlar. Miseller ölmeye başladı mı mantarlar çıkmaz. Yani burayı belli bir ısı derecesinde tutmak gerekiyor. Evet. Belli bir derecede tutmak gerekiyor. O anlamda çok hassas ya. Oksijen vermeden önce 26-27 dereceler normal ama oksijeni verdikten sonra meyve vermeye oluşturmaya başladığı andan itibaren 17-18 derecelerde tutmak gerekiyor. Evet. Şimdi burada mantar belli bir büyüklüğe gelmiş ama şimdi örneğin ben yani kendim şahsi olarak biraz daha küçük mantarları seviyorum. Küçük mantarları tercih etmek istiyorum ama yani bu biraz daha büyürse bunu tercih eden var mı? Bu büyüklük normal mi? Mantarın esasında biraz daha protein değeri küçük mantarla büyük mantarda aynı protein miktarı var. Bir kere bunu bilmek lazım. Yani mantar büyük olunca protein miktarı artmıyor. Yani büyük veya küçük miktar fark etmiyor. aynı. Aynen. Ama şimdi alan közlemelik mi yapacak? Hani nerede kullanacak? Küçük mantarda da o közlemelik kısmı olmuyor. Evet. Yani talebe göre değişiyor. Ama tabii üretici de çok küçük mantarda satmak istemez çünkü zarar eder. Biraz yani büyük olunca da şey oluyor biraz. Dökülüyor, dağılma falan oluyor galiba. O biraz piyasaya sunulan mantarın kaç gün önce toplandığıyla bağlı biraz da. Ne kadar taze olduğuyla. Yani peki mantar toplandıktan sonra kaç gün saklanabilir?
7 gün saklanabilir ama soğuk hava deposunda. Ha, soğuk hava deposunda. Aynen, soğuk hava deposunda. Artı 2 derecede. Artı 2 Evet, derecede. şöyle bir dolaşalım. Bu oda, Şimdi şurada bir derece basınç şeyi var. Bu derece mi bu? bu kompostun iç sıcaklığını ölçtüğümüz derece. Bunu daha ziyade toprak sermeden önce esasında kullanıyoruz. Toprak sermeden önce bizim için çok önemli. 30 dereceye geçmemesi. Şu an çok önemli değil diyorsun yani. Şu an için aynen. Şu an için bu çok önemli değil. Bunu çıkarabiliriz. Evet. Yaklaşık 2 gün sonra hasada gireceğiz. Toplamaya başlayacağız. Kültür mantar seramız bu şekilde. Sulama sistemi de Evet. burada damacanın. Bir de ayrıyeten sulama sistemi var. Burada bir dalgıç pompa mı var? Dalgıç pompa. Dalgıç pompa var. Sen şeyle tutuyorsun o zaman. Şöyle söyleyeyim. Otomatik bir sulama sistemi yok. Yok otomatik normal tabancayla. Tabanca sistemiyle. Ha, anladım. Şey yani bizim orada çileme derler. Aynen. Çileme sistemiyle. Aynen o şekilde. Evet. Şimdi peki yani mantar serası kurmak isteyen, mantar yetiştirmek isteyenlere bir tavsiyen var mı? Sen şöyle biraz daha ortaya alalım. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de mantara çok ilgi duyan oluyor. Evet. Hemen bir anda zengin olayım diyen çok arkadaş oluyor. Çok insan oluyor. Evet. Telefon açan da oluyor. Kısa yoldan para kazanmak isteyen. Bu iş öyle bir iş değil. Kısa yoldan para kazanılacak bir iş değil. Meşakkatli bir iş. Evet. Bilmeyenlerin yapacağı bir iş değil. Başlayıp da batan bir yığın tanıdığım var. İşi bilmeden başlayan. Bilmeden para döküp başlayıp yapan, batan bir yığın tanıdığım var. Ama bilip de yapanlardan çok iyi noktalara gelenler de var. Bu işi yani her işte öyle. Yani riski fazla olan bir iş. Evet. Para kazanılabilir ama zarar da edilebilir. Her işi doğru yaparsınız. Çok güzel mantar yetiştirirsiniz. Topladınız, satamadınız. Tüm emeğiniz boşa gider. Evet. Eyvallah. Mantar toplanırken seyreltme de yapılması lazım. Seyreltme yapılmadığı takdirde yan taraftaki mantarın büyümesini engeller, gelişmesini engeller. Ha, sen o yüzden değişik noktalardan arıyorsun. Aynen. Yani. Gövdenin belli bir kısmını kesiyorsun galiba. Topraklı kısmını kesiyoruz. Evet. Biraz da temiz dursun diye. Evet. Şimdi aslında bunun o gövdeyi millet genelde çıkarıyor ama insanlar çıkarıyorlar ama yani o gövdesi de aslında kullanılabiliyor. Evet. Evet, mantar toplama işi bu şekilde diyorsun. Mantar serasına gelip de mantar toplamadık demeyelim. Bir de biz toplayalım. Şimdi şurada bir mantar var. Bunu gözümüze kestirdik. Şöyle hafiften yatırdık ve yan çevirdik. Çok kolay çıktı. Tereyağından kıl çeker gibi. Çıkardık. Bu topraklı kısmını böyle kestik. Yeterli galiba böyle. Biraz almaya gerek var mı? Evet. Bu gayet güzel. Başka ne yapabiliriz? Bir de şuradan şey yapalım. Evet. Seyreltme yapıyorsunuz Şu an artık. seyretme yapmış olduk. Ama çok hassas bir iş galiba toprakken. Hassas. Yani özellikle köküyle birlikte çıkmaması gerekiyor. Toprağıyla birlikte gelmemesi gerekiyor. Ama gördüğümüz gibi mantarımız bu şekilde. Meşakkatli bir iş. Biraz daha böyle nazik, kibar, böyle incitmeden toplama yapmak gerekiyor benim anladığım kadar. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Doğru mu? Daha ziyade bu işleri bayanlar daha iyi yapıyor. Bayanlara daha uygun. Evet, doğru. Şimdi mantar toplamanın püf noktalarını arkadaşımızdan aldık, Rauf Bey'den. Biz de mantar topladık. Mantar toplamayı, mantar hasadını denemiş olduk. Gerçekten hani şöyle baktığımızda görüntü olarak çok güzel. Yani insan heyecanlanıyor bu şekilde ürünleri görünce ama fakat meşakkatli bir iş, zor, sıkıntılı bir iş. İşte topladıktan sonra 3 günlük bir hasat dönemi varmış.
O dönem içerisinde toplayıp pazara ulaştırmak lazım. Meşakkatli bir iş ama eğer ki bu işi yapmak isteyenler bu işin püf noktalarına dikkat ederlerse, yeterli bir şekilde bilgi alıp yaparlarsa ümit ediyoruz ki ciddi anlamda para kazanıyorlar. Yapıp yapmamak kendilerine ait ama biz böyle bir uğraşı sizlere göstermek istedik, anlatmak istedik. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.